Bölüm 1. Zihin, ruh ve sembol. Saat 11:11. Ekrana bakıyorsun ve o anın sıradan olmadığını hissediyorsun. Bu hissi açıklayamıyorsun. Ama inkar da edemiyorsun. Bir saniyelik bir durma hali. İçinden bir şey kıpırdıyor. Sanki zaman o an biraz yoğunlaşıyor. Neden 11:11? Günde defalarca saate bakıyorsun. 08:27'yi görüyorsun. 14:36'yı görüyorsun. 19:02'yi de görüyorsun. Ama onlar zihninde yer etmiyor. 11:11 ediyor. Çünkü insan beyni simetriye karşı hassastır. Tekrar eden desenler bilinçaltının dikkatini çeker. Bu nörolojik bir gerçek. Ama burada mesele sadece nörolojik değil. Çünkü herkes 11:11'i görür. Ama herkes onunla bağ kurmaz. Sen kuruyorsun. Ve bağ kurmak sadece görmek değildir. Hissetmektir. Psikolojide seçici algı denilen bir mekanizma vardır. Beyin, o anda hayatında aktif olan duygusal temalara göre bazı şeyleri filtreler ve büyütür. Eğer bir dönem anlam arıyorsan, zihnin anlamlı görünen şeyleri daha net fark eder. Eğer bir değişim sürecindeysen, geçiş sembollerini daha sık görürsün. Ama seçici algı sadece mantıkla çalışmaz, sembolizmle de çalışır. Semboller, insan bilincinin en eski dilidir. Rüyalar sembolle konuşur. Mitolojiler sembolle anlatılır. Dinler sembollerle aktarılır. Çünkü bilinçaltı düz cümlelerle değil, imgelerle, tekrarlarla ve eşleşmelerle iletişim kurar. Carl Jung'un eş zamanlılık kavramı burada devreye girer. Jung'a göre bazen dış dünyadaki bir olay ile iç dünyamızdaki bir durum arasında nedensel olmayan ama anlamlı bir bağ oluşur. Olayın kendisi sıradan olabilir. Ama senin içsel durumunla çakıştığı için anlam kazanır. Belki 11:11'de tam olarak budur. Saat sıradan olabilir. Ama sen sıradan bir dönemden geçmiyor olabilirsin. Geçiş dönemlerinde semboller büyür. Bir şey bitmek üzereyken, bir karar ertelenirken, bir kimlik çözülürken, ruh yeni bir seviyeye hazırlanırken, İnsan eşikteyken işaret arar. Bu zayıflık değildir. Bu yön bulma ihtiyacıdır. 11 sayısı birçok spiritüel gelenekte kapı olarak görülür. 2 sütun gibi düşünülür. Bir geçiş alanı. Eski ile yeni arasındaki ince bir çizgi. 10 tamamlanmayı temsil eder. 12 düzeni. 11 ise aradaki gerilimi. Henüz tamamlanmamış ama dönüşmekte olan enerjiyi. 11:11 ise bu geçişin 2 kez tekrar etmesi gibidir. Sanki bilinçaltı ya da belki daha geniş bir bilinç alanı sana "Bak, şimdi fark et." der. Burada önemli olan şu: spiritüel açıklama ile psikolojik açıklama birbirini dışlamak zorunda değil. Belki zihin seçici algı ile sembolü büyütürken, aynı zamanda ruh da hazır olduğu için o sembolü görmeye başlıyordur. Belki mesele ya tesadüf ya mucize değildir. Belki mesele hizalanmaktır. Bir rakamı bireyi temsil eder. Benliği, iradeyi, başlangıcı. Yan yana gelen 2-1. İkiliği çağrıştırır. Bir seçim, bir iç çatışma, bir yön arayışı. Ve bu ikilik 2 kez tekrar eder. 11:11 bir aynadır. Belki de o an kendini görüyorsundur. Şimdi kendine dürüstçe sor. 11:11'i en çok hangi dönemde fark etmeye başladın? Bir ilişki belirsizken mi? Bir iş değişimi düşünürken mi? Kendini ruhsal olarak sorgularken mi?
yalnız hissettiğin bir dönemde mi? Çünkü semboller genellikle kırılganlıkla belirir. İnsan güçlü ve net olduğunda işaret aramaz. Ama belirsizlikteyken zihni ve ruhu yön arar. Beyin tekrar eden desenleri fark ettiğinde dopamin salgılar. Desen yakalamak keşif hissi yaratır. Keşif insanı canlı hissettirir. Ama o an yaşadığın şey sadece kimyasal değildir. Çünkü o anda çoğu zaman bir düşüncenin ortasındasındır. Belki 11-11'i gördüğünde içinden şu cümle geçmiştir. Artık değişmeliyim. Ya da buna daha fazla dayanamam. Ya da hazırım ama korkuyorum. Asıl mesaj sayıda değil, o cümlede saklıdır. Bazı spiritüel öğretiler 11-11'i uyanış kodu olarak görür. Bilincin genişlediği, farkındalığın arttığı dönemlerde bu sayının daha sık görüldüğü söylenir. Uyanış her zaman huzurlu değildir. Bazen kafa karışıklığıdır. Bazen eski kimliğin çözülmesidir. Bazen yalnızlıktır. Ama her uyanış bir eşiğe dayanır. Belki 11-11 o eşiğin sembolüdür. Belki evren sana bir mesaj gönderiyordur. Belki de bilinçaltın sana artık kaçamayacağın bir gerçeği hatırlatıyordur. Belki de ikisi de aynı şeydir. Bir dahaki 11-11'de dur. Saatten önce zihnini yakala. O an hangi duygudaydın? Hangi düşüncenin içindeydin? Çünkü semboller kapıyı gösterir ama kapıdan geçmek sana kalır. Eğer bu sayı tekrar ediyorsa, hayatında dikkat isteyen bir alan var demektir. Bu bir ilişki olabilir, bir karar olabilir, bir ruhsal büyüme süreci olabilir. Ya da sadece kendinle daha dürüst olman gereken bir eşik. Bu bölümde kesin bir hüküm vermedik. Çünkü 11-11'in tek bir açıklaması yok. Ama şunu kabul edebiliriz. Bazen zihin seçer, bazen ruh çağırır. Bazen ikisi aynı hizaya gelir. Ve belki sen şu an tam o hizalanma anındasın. Birazdan bu deneyim sadece seçici algı mı, yoksa bilinçaltının ve ruhsal farkındalığının kesiştiği bir eş zamanlılık mı? Bunu konuşacağız. Ve daha da önemlisi 11-11'i görmeyi bıraktığında sen neyi tamamlamış olacaksın? Hazırsan şimdi biraz daha derinlere iniyoruz. Bölüm 2. Tesadüf, eş zamanlılık ve karar noktası. Bir önceki söylediklerimde 11-11 sadece bir saat olmayabilir demiştik. Bir sembol olabilir, bir eşik olabilir. Zihninle ruhunun kesiştiği bir an olabilir. Şimdi daha da zor bir soruya geliyoruz. Bu gerçekten sadece seçici algı mı? Yoksa hayatında bir şey seni bilinçli bir karar noktasına mı itiyor? İnsan zihni tekrar eden desenleri fark etmeye programlıdır. Beyin anlamak, üretmek için desenleri birleştirir. Bunu yapmazsa kaos içinde kaybolur. Bu mekanizma olmasaydı hayatta kalamazdık. Ama insan sadece biyolojik bir varlık değildir. Aynı zamanda anlam arayan bir varlıktır. Ve bazen anlam salt mantığın ötesine geçer. Carl Jung'un eş zamanlılık kavramı da tam da burada önemlidir. Jung, bazı olayların nedensel olarak bağlantılı olmadığını ama anlam düzeyinde birbirine bağlandığını söyler. Örneğin birini düşünürken onun araması ya da içsel bir kriz yaşarken sembolik bir olayla karşılaşmak. 11-11'i sürekli görmen belki de böyle bir eş zamanlılık olabilir. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir denge var. Her tekrar eden şey mistik değildir.
Ama her tekrar eden şey sıradan da değildir. Asıl mesele şu: 11-11'i gördüğün dönemde hayatında neler oluyor? Çünkü semboller genellikle karar noktalarında belirir. İnsan uzun süre bir şeyi ertelediğinde bilinçaltı onu yüzeye taşımak için semboller kullanır. Bu bazen rüya olur, bazen bedensel bir sıkışma, bazen tekrar eden bir sayı. 11-11 zihinsel bir dur işareti olabilir. Bir an için zamanın ortasında iki paralel çizgi gibi durur. 11 ve 11. İki taraf, iki olasılık ve iki yol. Belki de bu yüzden bu sayı seni yakalıyor. Çünkü hayatında iki seçenek var. Belki bir ilişkiye devam etmek ya da bitirmek. Belki bulunduğun yerde kalmak ya da risk almak. Belki eski kimliğinde kalmak ya da dönüşmek. Karar vermek insanı korkutur. Çünkü karar bir şeyi seçmek demektir. Ve seçmek, diğer ihtimali bırakmak demektir. Zihin bu gerilimi sevmez. Ama ruh bazen o gerilimi ister. Spiritüel öğretilerde 11 sayısı farkındalık artışı ile ilişkilendirilir. Bazı gelenekler bunu bilinç sıçraması olarak yorumlar. Eski düşünce kalıplarının çözülmesi, yeni bir perspektifin doğması. Fakat bu sıçrama genellikle konforlu değildir. Uyanış romantik değildir. Uyanış rahatsız edici olabilir. Çünkü eski düzen bozulur. Belki 11-11 bu rahatsızlığın sembolüdür. Belki artık bazı şeyleri görmezden gelemiyorsundur. Belki bir süredir içindeki bir ses bu böyle gitmeyecek diyordur. Ve her 11-11 gördüğünde o ses biraz daha yükseliyordur. Beynin bunu seçici algıyla büyütüyor olabilir. Ama belki de ruhun hazır olduğun için sembolü daha da görünür kılıyordur. Bu iki açıklama birbirini dışlamaz. Bir başka açıdan bakalım. Eğer 11-11'i sürekli görüyorsan ama hiçbir şey yapmıyorsan sayı devam eder. Eğer o sembolün işaret ettiği alanda bir adım atarsan bazen sembol kaybolur. Neden? Çünkü mesaj iletilmiştir. Bu psikolojik bir döngüdür. Zihin çözülmemiş konulara işaret eder. Çözüldüğünde işaret azalır. Ama spiritüel bakış açısı şunu söyler: enerji hareket ettiğinde senkronizasyon değişir. Belki 11-11'i görmen bir hazırlık sürecidir. Belki bir şey hizalanıyordur. Belki bir şey seni çağırıyordur ama sen henüz net değilsindir. Şimdi sana net bir soru soracağım. 11-11'i gördüğünde korku mu hissediyorsun, umut mu? Bu cevap çok önemli. Çünkü korku, direnç gösterdiğin alanı işaret eder. Umut ise hazır olduğun alanı. Bazı insanlar 11-11'i gördüğünde dilek tutar. Bu aslında bilinçaltının itirafıdır. Dilek, bastırılmış arzunun dışa vurumudur. Belki 11-11 sana şunu soruyordur: gerçekten ne istiyorsun? Ve bu soru en zor sorudur. Çünkü çoğu insan ne istemediğini bilir. Ama ne istediğini netleştirmek cesaret ister. Belki de 11-11 senin cesaret eşiğindir. Bir başka katman daha var. İnsan bir karar aşamasında uzun süre kaldığında evrenle değil, kendi enerjisiyle sürtüşmeye başlar. İçsel uyumsuzluk artar. Bu uyumsuzluk sembollerle görünür hale gelebilir. Bu yüzden bazı spiritüel öğretiler 11-11'i hizalanma çağrısı olarak görür. Hizalanma ne demek?
düşüncenle duygunun aynı şeyi söylemesi. İç sesinle dış eylemin çelişmemesi. Korkunun yönünü belirlememesi. Belki 11-11 sana şunu söylüyordur. Ya hizalan ya da bu gerilim artacak. Ama burada önemli olan şu. Sembol karar vermez. Sen verirsin. Sembol sadece ışık tutar ve bazen ışık rahatsız edebilir. Şimdi bir şey dene. Bir dahaki 11-11'de kendine şunu sor. Ben şu an hangi kararı erteliyorum? Cevap hemen gelmeyebilir. Ama bilinçaltı bu soruyu kaydeder. Ve kaydedilen sorular bir gün cevaplanır. Bir sonraki bölümde daha derine ineceğiz. 11-11'i görmeyi bıraktığında ne olur? Bir eşik geçildiğinde semboller neden kaybolur? Ve gerçekten bir tamamlanma anı var mı? Çünkü bazen sembol kaybolduğunda sen değişmiş olursun. Hazırsan şimdi bir diğer bölüme geçiyoruz. Bölüm 3. Sembol kaybolduğunda ne olur? Şimdi en kritik soruya geldik. 11-11'i görmeyi bıraktığında ne olur? Çoğu insan bunu farkına varmaz. Çünkü sembol ortaya çıktığında heyecan duyarız. Ama kaybolduğunda genellikle önemsemeyiz. Oysa sembolün kayboluşu bazen ortaya çıkışından daha anlamlıdır. Hayatında tekrar eden bir şey genellikle çözülmemiş bir alanı temsil eder. Zihin çözülmemiş konulara takılır. Bilinçaltı tamamlanmamış döngüleri tekrar tekrar önümüze getirir. Spiritüel öğretiler de buna benzer bir şey söyler. Tamamlanmamış enerji kendini tekrar eder. Peki ya tamamlandığında? Bazen sembol ortadan kaybolur. Çünkü artık ihtiyaç yoktur. 11-11'i sürekli gördüğün dönem belki de içsel bir hazırlık dönemiydi. Belki karar öncesi bir eşikti. Belki bir dönüşümün arifesi. Ama bir noktada bir şey değişir. Belki küçük bir iç karar verirsin. Belki bir sınır koyarsın. Belki bir gerçekle yüzleşirsin. Ve bir süre sonra fark edersin, 11-11 artık eskisi kadar sık görünmüyordur. Bu mistik bir ödül değildir. Bu hizalanmanın doğal sonucudur. İnsan bir konuda netleştiğinde zihinsel gerilim azalır. Seçici algı o sembolü büyütmeyi bırakır. Bilinçaltı başka alanlara yönelir. Ruh yeni bir derse geçer. Sembol görevini tamamlamıştır. Ama burada önemli bir ayrım var. Sembol kaybolduğu için değişim olmaz. Değişim olduğu için sembol kaybolur. Bu çok kritik. Bazen insanlar sembole takılı kalır. 11-11'i görmeye devam etmek ister. Çünkü sembolün varlığı bir özel olma hissi yaratır. Ama asıl mesele sembol değil, dönüşümdür. 11-11 bir araçtır, amaç değil. Şimdi daha derin bir noktaya bakalım. Bir eşikten geçmek ne demek? Eşik eski benlikle yeni benlik arasındaki geçiştir. Bu geçiş genellikle görünmezdir. Dışarıdan kimse fark etmez. Ama içeride bir şeyler yer değiştirir. Belki artık bir ilişkide susmayacağını fark edersin. Belki artık bir şeyi ertelemeyeceğini. Belki artık korkuna rağmen adım atacağını. Bu kararlar büyük görünmeyebilir.
ama bilinç düzeyinde bir sıçramadır. Spiritüel öğretilerde buna bilinç genişlemesi denir. Psikolojide ise içsel entegrasyon. İkisi aslında aynı sürecin iki farklı dilidir. İçsel entegrasyon, düşünce ile duygu arasındaki çatışmanın azalmasıdır. Ruhsal genişleme ise kişinin daha büyük bir perspektife geçmesidir. Her iki durumda da sonuç aynıdır. Netlik. Ve netlik geldiğinde sembollere olan ihtiyaç azalır. 11-11 belki de netlik öncesi bulanıklığın işaretiydi. Şimdi şunu düşün. Eğer bir gün 11-11'i hiç görmezsen hayal kırıklığı mı yaşarsın yoksa huzur mu? Bu cevap sana bulunduğun yeri gösterir. Eğer huzur hissediyorsan bir şey tamamlanmıştır. Eğer eksiklik hissediyorsan hala sembole tutunuyorsundur. Sembollere tutunmak bazen kararı ertelemektir. Çünkü sembol varken bekliyorum diyebilirsin. Ama sembol kaybolduğunda karar tamamen sana kalır. İşte asıl cesaret burada başlar. Belki 11-11 hiçbir zaman dışarıdan gelen bir mesaj değildi. Belki o içindeki hazır olma halinin yansımasıydı. Belki de gerçekten evrenle senin enerjin aynı hizaya geldiği için görüyordun. Ama hangi açıklamayı seçersen seç, bir gerçek değişmez. Sembol seni seninle yüzleştirdi. Ve şimdi soru şu. Bu yüzleşmeden sonra ne yapacaksın? Bazı insanlar sembolleri romantize eder. Bazıları küçümser. Ama bilgelik ikisinin ortasındadır. Ne körü körüne inanmak ne de küçümsemek. Belki 11-11 hem zihnin hem ruhunun birlikte çalıştığı bir eşik anıydı. Belki sana artık farkındasın dedi. Ve farkındalık geri dönüşü olmayan bir noktadır. Bir şey gördükten sonra artık görmemiş gibi yapamazsın. İşte bu yüzden bazı semboller kaybolduğunda bile etkisi kalır. Çünkü sembol değil, sen değişmişsindir. Son bir soru bırakıyorum sana. Eğer 11-11 gerçekten bir çağrıysa seni neye çağırıyor? Cesarete mi, bırakmaya mı, başlamaya mı, kendin olmaya mı? Cevap dışarıda değil. Bir dahaki 11-11'de ya da belki artık hiç görmediğinde cevap senin içinde olacak. Ve belki o zaman anlayacaksın. Mesele sayıyı görmek değildi. Mesele hazır olmaktı. Hazır olduğunda semboller belirir. Hazır olduğunda karar verilir. Hazır olduğunda eşik geçilir. Ve eşik geçildiğinde saat sadece saat olur. Ama sen artık aynı kişi olmazsın. 11-11 bir tesadüf olabilir. Bir eş zamanlılık olabilir. Bir bilinçaltı deseni olabilir. Bir ruhsal çağrı olabilir. Ama ne olursa olsun sana kendini gösterdi. Ve belki de en büyük mesaj şuydu. Artık farkındasın. Dinlediğin için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde başka bir sembolün, başka bir eşikteki anlamını konuşacağız. Kendinle daha yumuşak bir bağ kurmak istersen de bir farkındalık paketi hazırladım. Açıklamalara bırakıyorum. Kendinle daha yumuşak bir bağ kurmak isteyenler için hazırladığım farkındalık paketini de açıklamalara bırakıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.